Dostlar selamlar. Yeni Brosema Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4-3-3 güncel meta taktik videomuzu inceleyeceğiz. Şu an görmüş olduğunuz gibi Brosema Central olan savaş ligimize giriş yapıyoruz. Burada ilk 5 maçta 5 galibiyet alarak namağlup şekilde yolumuza devam ediyoruz. Zaten şu an baktığınız zaman da savaşımızda ezici bir üstünlüğümüz söz konusu. Burada 5'te 5 yaparak 13 gol atıp 4 gol yedik. Şu an ligimizin lideri de Gökhan hocamıza da tebriklerimizi ve selamlarımızı iletelim. O da 5'te 5 yaparak 20 gol attı ve sadece 3 gol yedi. Kendisine buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi taktik gayet iş yapıyor dostlar. Biz hatta şöyle maç takvimini gösterdiğimiz zaman da 3-2, 2-0, 3-0, 3-1 ve 2-1 yendik. 2 ev sahibi, 3'te deplasman maçımızdan güzel skorla ayrıldık. Artık son 5 maçta 3 ev sahibi, 2 deplasman olarak oynayacağız. Bakalım inşallah 10'da 10 yapıp da ekibimize güzel bir puan getirmeyi hedefliyoruz. Ben bu taktiği normalde Nottingham Forest slotuna gösterecektim. Fakat oradaki kadro değerim çok yüksek olduğu için bazı arkadaşlar önceki videolarda da yorumlar yapmışlar. Ona bir açıklık getirmek istiyorum. Burada ben biliyorsunuzdur belki kadro değerinde onur listesine girmek için biraz kadroyu fazla kastım ve 5 milyar ve üstü yaparak biliyorsunuz ki şu an anlık olarak top 100'e girebiliyorsunuz. Ben de şu an 17 milyar 500 yaptım ama bu büyük ihtimalle lig yarın bitecek 18 milyar olup bitireceğim gibi gözüküyor. Buradaki kadromu arkadaşlar gereksiz bir taktik olarak görmüşler. Çünkü bu kadroyu hangi taktiği yaparsanız yapın kazanacağını söylüyorlardı bazı arkadaşlar. Fakat bu doğru değil. Hızlı şekilde kadroyu da göstereyim sizlere dostlar. Daha sonrasında hemen bir maç takvimini göstereceğim size burada. Maç takvimine baktığımız zaman zaten ben tam daha karar vermemiştim kadro kasmaya. Orada bir kamp atmıştık Chelsea ile birbirimize. Orada bir berabere kalmıştık. Daha sonrasında bana gelen kamplar vesaire vardı. Onları geçmiştik. Fakat Atalanta maçında çok yani şu anki vereceğim taktikten bağımsız farklı bir taktik denemek istedim ve taktiğim tutmadı görmüş olduğunuz gibi. O yüzden evet kadro bayağı bir şey ifade etse de taktiğiniz kötüyse gerçekten kadronun bir anlamı kalmıyor görmüş olduğunuz gibi. Burada 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Ne kadar iyi oynasak da neredeyse %70 topa sahibiz. 15'ten şut çekmişiz. Fakat görmüş olduğunuz gibi berabere kaldık. O yüzden taktik kötü olduğu zaman kadro ne kadar iyi olursa olsun pek bir anlamı kalmıyor. O yüzden arkadaşlar bu taktik önemli ve ben işinize yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Hızlı bir şekilde size bu taktiği göstermek istiyorum. Hemen şimdi buradan arkadaşlar menü kısmından bir diziliş diyelim. Hemen geldik menü kısmından biz de işledik. Bu arada bu taktiği benimle paylaşan ikimizin abisi Yılmaz abi Okur Severus'a buradan selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletelim. Onun sayesinde yine güzel bir meta taktikle karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi diziş formasyonumuz 4-3-B olacak. 4-3-A oynadık genel şartlarda ama artık 4-3-B'ye evrildi bu durum. 4-3-B'de biliyorsunuz ki defansif orta sahanızın iyi olması gerekiyor. Eğer ofansif orta sahanız varsa 4-3-A oynuyorsunuz. Benim sağ açım Semenyo, sol açım Gakpo. Santrafor'unda Gafni görmüş olduğunuz gibi 106 vurulduk. Şu an takımımızın en değerli 3 oyuncusundan bir tanesi. Orta saha geldiğimiz zaman 2 tane merkez orta olması gerekiyor. Benim bir tane Palacios var. Bir de McAllister vardı. McAllister sarı formda olduğu için onu oynatmayacağım. Diğer bir orta saha yerimde ofansif orta saham Mukar oynayacak. Defansif orta sahamda 92 vuruluk Vitinha. Sağ bek Alexander Arnold. Sol bekim yok. O yüzden çok da kıyaş yapmak istemedim bu ligde. O yüzden sol beke de sağ bek olan bir Dani Carvalho ile devşirdim. Stoperlerimde Ginter ve Stones var. Kalecimde Coutinho. Görmüş olduğum gibi biraz dengeli bir kadro kurmaya çalıştım. Her baktığımız zaman da her mevkide neredeyse 100'e yakın bir oyuncum var. Coutinho, Ginter, Mukar ve Gafne 100 vurulu üstündeler. Burada tüm oyuncuların etrafında biliyorsunuz yeşil çerçeve olması da önemli bir konu. Taktiğe geçmeden de birkaç tane bilgi vermek istiyorum dostlar. Burada oyuncu değerleri evet önemli. Siz gidip sağ açık, sol açık ve santrafor yüzüstü yapıp orta sayı ve defansı 80'de 90 arasında bırakırsanız bu sefer de çok sık gol yersiniz ve yediğiniz kadar atamazsanız da biliyorsunuz da puan kaybedersiniz otomatik olarak. O yüzden sadece forvet bölgesini değil veya da sadece orta saha bölgesini değil genel olarak ilk 11'i eşit şekilde, dengeli şekilde kurmanız gerekiyor. O yüzden bu kısım önemli. Gidip sadece bir mevkiyi yüzüstü yapmak ve diğerlerini 80'de bırakmak size puan kaybettirecektir. Kadro yapılanmasını iyi yapmanız gerekiyor. Aslında zaten her taktiğin özünde de kadro var. Dediğim gibi kadronun da iyi bir yapı içerisinde olması gerekiyor. Evet burada en önemli olan ikinci bir noktada tüm oyuncu etrafında yeşil çerçeve olması. Burada baktığınız zaman Gagbo, Semenyo gibi oyuncu etrafında yeşil çerçeve var fakat sol bekte yer alan Carvalho ve
orta sahada yer alan Mukar'da bu yeşil çerçeve yok. Bu ne demek oluyor? Bu oyuncu burada oynar ama kendi orijinal pozisyonda olmadığı için yeteri kadar performans veremeyebilir anlamına geliyor. O yüzden sizin ne olursa olsun arkadaşlar kadro yapılanmasında mutlaka orta saha, forvet, defans gibi hatları yedeklemesini yapın ki herhangi bir sakatlık veyahut da kart cezalısı durumunda ne yapıyorsunuz? Hemen yedekten doğru oyuncu direkt 11'e monte edebilirsiniz. Ve bu şekilde de güzel bir verim almanız kaçınılmaz olacaktır. Diğer bir husus yedekler kısmı arkadaşlar. Yedekler kısmında her zaman yedekler kısmını doldurmanız gerekiyor. Burada mesela bizim bir tane yedek var fakat bir tane yedek yok. O yüzden ben oraya bir tane daha oyuncu alarak yedekler kısmını da ikileyeceğim. Hatta onu da güzel bir yedek alalım. Şuraya ADM'yi alabiliriz bence. Sonuçta oyuncular da biliyorsunuz maçlar geçtikçe formları düşebiliyor. En azından form düştüğü zaman da ADM'i oyuna dahil olacaktır. Hemen 19 yaşındaki Kuzninski'yi de ikinci forvet atayalım. Görmüş olduğunuz gibi defans, orta ve forvet hattını güzel bir şekilde yedeklemesini yaptık. Daha sonrasında hemen uzmanlar kısmına giriş yapıyoruz. Uzmanlar kısmında kaptan her zaman takımın en yaşlı oyuncusu olacak. Burada Rory Gaffney görmüş olduğunuz gibi 36 yaşında ve takımın en yaşlı oyuncusu. Gerçi takım biraz yaşlıymış. Carvalho var 34 yaşında, Coutinho var 32 yaşında. Takımımız biraz yaşlı kurulmuş. Penaltılar forvetin en iyisi. Serbest vuruş orta sahanın en iyisi. O da tabii ki 106 vuruluk Mukar. Kornerlerde orta sahanın veyahut da beklerin en iyisine verebilirsiniz. Burada 88 vurulu bir Alexander Arnold var ama ben burada yine görevi Mukar'a vermek istiyorum. Evet, uzmanlar kısmında bu şekilde doğru şekilde yerleştiriyorsunuz. Daha sonrasında yine menü kısmından taktikle giriş yapıyorsunuz. Zaten burası sayısallar ve mevkiler olarak en önemli yer taktikler açısından. Oyun planımız kanatları kullanılacak dostlar. 4-3-B formasyonunda kanatları oynuyorsunuz. Mücadeleye en son bahsedeceğiz. Çizgi taktiklerimiz forvetler sadece hücum, orta sahalar pozisyonu koru, defanslarda geride kal olması gerekiyor. Bu durumu hiçbir şekilde değiştirmiyorsunuz. Yani orta sahalar ileri ya da orta sahalar defansa ya da defans bekler ileri geri yapmıyorsunuz. Direkt bu şekilde mevkiler sabit bu taktikle oynamanız gerekiyor. Baskı dengeli 58 olacak. Stil hücumcu 65 olacak. Tempo 59, topa hakim olması gerekiyor. Markaj, alan markajı, offside tuzağı hayır. Tekrarlamak gerekirse de baskı dengeli 58, stil hücumcu 65, tempo 59, topa hakim oluyor. Birazdan mücadele alacağız fakat bu taktiği kime karşı kullanmanız gerekiyor? Bu taktiği içeride ve dışarıda sizinle eşit veya sizden güçsüz rakibe karşı kullanabilirsiniz. Eğer ölüm kalım maçına çıkıyorsanız ve mutlaka galibiyete ihtiyacınız varsa da rakip sizden birkaç rank da üstün olsa, bir iki rank da üstün olsa bu taktiği içeri dışarıda kullanabilirsiniz. Çünkü görmüş olduğunuz gibi burada hem topa hakim oluyoruz hem de dengeli bir hücum seti kuruyoruz. Mevkilerde sabit olduğu için de hem defansa hem de ileriye yeterli sayıda oyuncumuz gidebiliyor. Baktığınız zaman dengeli bir kadro. Birazcık da şans tabii ki de faktörü burada önemli. Görmüş olduğunuz gibi bir 5 dakika önce Atalanta maçını gösterdim. Adamda 50-60 rank üstüm fakat iki katı fazla şut çektim. %70 topla oynadım fakat şans olmayınca da olmuyor. Ama bu taktik şansınızı galibiyet için şansınızı artacağını söyleyebilirim. Mevkiler sabit. Devam edebilirsiniz. Baskımız 58 olduğu için de mavi, yeşil, sarı hakemde çok agresif. Turuncu ve kırmızı hakemde agresif oynayabilirsiniz. Maç çok önemli ve kart cezası almak istemiyorsanız yine çok agresifteyken de yine kırmızı hakimdeyken de yine bunu normal yapabilirsiniz. Ama bana kalırsa turuncu, kırmızı agresif, mavi, yeşil, sarıda çok agresif çıkmanız gerekiyor. İsterseniz birkaç dostluk maç atalım. Bakalım sonuçlar elde edeceğiz. Hemen buradan ekip arkadaşımızla bir adaşımıza dostluk maç atalım. 4-1 ile geçiyoruz. Bu arada dostluk maç etkinliği var arkadaşlar. Bugün yarın yaklaşık 13 saat sürecek. Bence onu da iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Coinsleri harcamalısınız bu tür etkinliklerde. Ligimizin lideri Geveze Kalem Gökhan Hoca'ya da 4 attık. 4-1. Kendisine buradan yine selam olsun. Şu an dostluk maç etkinliği olduğu için. 3-1'e geçtik Uğur Hoca'yı da. Bu arada hep kendi ekip arkadaşlarımızı attık. Onlar birazcık tabii kadroyu da kastıkları için güçlüler. Bir de rakiplere atalım bakalım. 2-1 geçtik. Burada Wisla Ploko. 3-1 ile geçtik. Ya nedense gol yiyoruz şu an. Onu anlayamadım. Her maçta bir gol yedik sanki. 7-0 ile geçtik Emre Hoca'yı. Emre Kalyoncu. Ve 6-0 ile geçtik. İyi, son iki maç 13 gol attık. Özür dilerim. O da biraz sevindirici olsa gerek. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar taktikler diyoruz ve
baktığınızda 58, 65, 59 formasyonunda oynuyorsunuz. Bir de Nottingham Forest'la atalım. Nottingham Forest'la attığımızda bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Zaten taktik aynı şekilde ayarlı kalıyordu bende. Çünkü hem Liverpool hem ekip hem de Nottingham Forest'ta aynı taktikle oynuyorum. Dostluk maçı diyelim. Evet. Ya tabi bunları atmıştık. 10-0 yenmişiz. 6-0, 7-0 hep yenmiştik bu arkadaşları. Bir de Manchester atalım. 4-0 geçtik. Madem başladık, dostluk maçı bitirip videoyu da kapatalım. Bu arada dostlar, destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. 10.800 abone bandını geçmiş bulunmaktayız. Umarım desteklemeye devam edersiniz ve sizler de aşağıda alan abone ol tuşuna basarak ücretsiz şekilde desteklerinizi gösterirsiniz. Aynı şekilde yine yorumlar kısmında hem bu taktikle alakalı hem de genel OSM ile alakalı sorularınız varsa yine yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğeni atarak da desteklerinizi göstermiş olursunuz. Yakın zamanda bir OSM Center turnuvası yapmak istiyorum dostlar. Bununla alakalı da bildirim almak isterseniz yine aşağıda yer alan abone ol tuşuna basıp zili bildirim açarsanız da turnuvadan ilk haberdar olan kişi olabilirsiniz. Burada merak ediyorum, yani kaç gol attık acaba? Şu an saysam diye üşendim ama baktığınız zaman bayağı bir gol attık burada. Evet dostlar, umarım sizler için de güzel, faydalı bir taktik olmuştur. Dediğim gibi meta taktik çok sık çektiğimiz bir video değil. En son çektiğimiz video 90 bin izlendi diye hatırlıyorum. Ki şu an OSMG'nin de en fazla izlenen taktik videosu da 2024 yılında çektiğimiz meta taktik videosu 150 bini geçti. Umarım bu taktikte yine nice 100 binler olur diye umut ediyoruz. Bu arada bu kadro ile alakalı arkadaşlar bugün olmaz çünkü bugün son maçlar var ve dostluk maçlarını kullanacağım. Yarın için özelinde de. Büyük ihtimalle pazartesi ve hatta haftaya bırakabilirim cumartesi pazar için. Güzel bir kadro nasıl kasılır ve oyuncu tavsiyeleri videosu sizlerle beraber olacak. Hatta şöyle bir hızlı göstermek istersem de şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi oyuncumuzun gol sayılarını az çok görebiliyorsunuz. Estevao 34 maç 44 gol atmış. Burada 18 yaşında Zaven Kuduverdian 38 maç 37 gol. Hakim Ziyech beklemediğim şekilde iyi çıktı. 31 maç 22 gol. Frank Ribery burada 29 maç 14 gol. Aslında forvetteki tüm oyunculardan faydalandığım gibi duruyor. 7 maç 5 gol. Peki arkadaşlar, şöyle bir orta sahanız olsa ne yapardınız? 36 maç 5 gol 32 asist. Gus Hutzing gerçekten 19 yaşında ve 8-9'da oynuyor. İnanılmaz bir oyuncu. Tüm arkadaşlara tavsiye ediyorum. Defans, kaleci ve diğer orta sahada bana kalsın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.